Dünya, tarihin en büyük kuraklık sınavlarından birini veriyor. Ancak bu krizin en sarsıcı örneklerinden biri bugün komşu coğrafyada, İran'da yaşanıyor. Topraklarının %97'si kuraklık pençesinde olan bölgede yağışlar yarım asırlık ortalamanın %20 altına düşmüş durumda. Göller tuz çöllerine dönüşürken, yeraltı sularının çekilmesiyle toprak her yıl santimetrelerce çökerek dev obruklar oluşturuyor. Ancak bu tablo beraberinde iddiaları da getiriyor. Bazı analizler, sınır hattında yoğunlaşan yağmur bulutlarının ülke semalarına girdiğinde dağılmasını sıra dışı bir durum olarak görüyor. Günümüzde iklim stratejik bir başlığa dönüşürken, acaba bu veriler doğanın bir döngüsü mü yoksa atmosferik müdahalelerin bir sonucu mu? Şimdi İsrail yağmur bulutlarını mı çalıyor diye soruyoruz. Profesör Doktor Nusret Dağfes geldi, iklim bilimci. Hoş geldiniz hocam. Şimdi bunu soruyoruz ama durup dururken bunu sormuyoruz. Tabii ki bilimden, ilimden yana bir programız. Yani ama konuşulan şu, bir de iddialar şu. Şimdi İran Savunma Bakanı geçmiş zaman diyor ki bizim iklim değişikliği bizim ülkemizdeki şüpheli. İsrail zaten ezeli, şimdi de savaştıkları ülke ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kastederek İran'a giden bulutların yağmur bırakmaması için bulutları kısırlaştırıyor diyor. Dönüp araştırdığımız zaman bir bulut tohumlama teknolojisinden söz ediliyor ve bunu yapmakla suçluyorlar. Tamam, böyle bir şey var mı diye başlayalım, sonra bu bulut tohumlamayı da bize bir anlatın. Tamam. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Yani bulut tohumlamak 60-70 yıldan beri yapılan bir iş. Yeni bir şey değil. Yeni bir şey değil, yapılan bir şey. Ne yapıyoruz Ama yani bulut? Bir kere mevcut bir bulut olacak. Bir bulut Havada olacak. nem olacak. O bulut sizin üzerinizde bir yerlerde olacak. O buluttan ya yağma durumuna yakın vaziyetteyken yağışın oluşması için yoğuşma çekirdekleri lazım. Yani bir çekirdeğin etrafında damlacık oluşuyor. O çekirdekler için çeşitli şeyler kullanılır mesela. Gümüş iyodür kullanılabilir. Onun gibi ya tuz kullanılabilir bazen. Çekirdeğe bir kristal koyuyorsun, o kristalin etrafında yağmur damlası oluşuyor ve yağmur olarak düşüyor. Ama bulutun olması lazım, nemin olması lazım, bulutun da senin üzerinde olması lazım. Yani o bulutun zaten yağmur bırakmaya niyetli bir bulut Niyeti mu var. olması lazım? Veya öbür taraftan da bakarsak onu öyle bir yağdırmak istiyorsun ki dolu oluşmasın. Dolu da başa büyük bir dert. Yani çünkü dolu oluşmadan büyük parçalar oluşmadan küçükken yağmasını sağlamak istiyorsun onun. Onun için de gene kristalleme yani bulut tohumlamak yapılan bir iş. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Bunu genellikle uçakla içinden geçiyorsun ve bir takım şeylerle, jet mekanizmalarıyla dışarıya o kristalleri salıyorsun. Bunu dışarıya. dolu gibi bir felaket olmasın diye önlem olarak yapıyorsun. Yahut da mevcut buluttan daha fazla bir randıman Daha çok yağış. Daha çok yağış. Ama bunun genellikle etkinliği %10, %15, bilemediği %20 civarlarında. Ve yani yıllar önce bunun zaten aramızda hep konuştuğumuz bir konu. Uzun yıllar yapılan çalışmalara bakıldığı zaman yani ürküttüğün kurbağaya değmiyor. Aslında çok masraflı bir iş bu. Pahalı bir iş. Masraflı bir iş. Biz hiç yaptık mı Türkiye'de? Türkiye'de yapıldığını biliyorum. Uygulamanın içinde yer almadım ama yapıldığını biliyorum. Şeyde yapıldı. Bir aralar 90'ların başlarında bir kuraklık yaşanıyordu. O su problemleri vardı İstanbul'un. O zaman artık canhıraş bir şekilde ne yapılabilirse yapılmaya çalışıldı. Öyle bir şeyler denendi. Ama bulut orada olacak. Hava durumu, hava sistemi orada olacak. Nem yoksa yağış da yok. İstediğin kadar kristal at. Tabii her bulutta nem olmadığı için. Onun için. Ve mevcut bulutu da başka bir yere kaydırmak, bir hava durumunu yani bir cephesel sistemi veya bir konvektif bir sistemi bir yerden bir yere kaydırmak öyle insanların üretebilecekleri bir enerjiyle yapılabilecek bir iş değil. Yani bulutlar sınır geçiyor rüzgarın etkisiyle. Geçiyor. O bana gelecek bulutu önceden Bulut aldı ve çok dinamik bir yağmurunu şeydir. kullandı diyor Siz İran. bulutu zannedersiniz ki o bulut orada duruyor. Bulut hem oluşur hem tekrardan yok olur, buharlaşır. Yani bulut dinamik bir şeydir ve çok kompleks bir hava akımları ve nem ilişkisi içinde oluşur.
onu öyle alıp da hani ya sen gel kardeşim buradan gitme de buradan git diye yol vermek falan mümkün değil. Ya da oraya doğru gidecekken Yok, o böyle yok. o yağmurunu almak, o bulutun nemini almak da akıl boş işi değil. göndermek diye Akıl bir işi değil. şey. Bunlar güzel şeyler. Hatta dediğim gibi yani şu anda ismini vermeyeceğim ama çok güvendiğim bir gazetecinin bununla ilgili bir YouTube'unu seyrettim. Ve yani o arkadaşımız dersine iyi çalışmamış. Yani siz diyorsunuz ki yani İsrail bulut çalmıyor. Çalamaz. 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 Yani teknik Gayet olarak basit. çalamaz. Yani Şöyle İran'ın bir şey bulutlarını var. çalamıyor. İlginç bir şey var. Bunun çıkışında da yani biraz neden bu komplolar çıkıyor? Neden? İran, İsrail'de değil, İsrail'deki Weizmann Enstitüsü vardı, araştırma merkezi. Orasını vurmuş roketle. Evet. O var. Birleşik İkincisi, Arap bir de Birleşik Emirlikleri'nde Arap Emirlikleri'nde bir radar tane meteoroloji üssü. araştırma Evet, enstitüsü var. meteoroloji. Orasını vurmuşlar. Ondan sonra Oradan yağmur da başlamış. bu sevgili gazeteci abimiz veyahut arkadaşımız diyeyim, artık yaş karşılaştık. Ben öyle kolay kolay kimseye artık herhalde abimiz diyecek yaşta değilim artık. Onun için o kalkmış bunlardan kalkıp bir komplo teorisi kuruyorlar ve diyorlar ki madem ki bunlar varlar, bu kurumlar bu işlere sebep olan kurumlar. Yok öyle bir şey. Yani öyle bir şeyin yapmanın mümkünü yok. Öyle bir enerjik atmosfere koyamazsın. Buradaki bir bulut sistemini veya bulut oluşturan hava akımları sistemini alıp da başka bir yere götüremezsin. Olacak iş değil bu. Yani yoldan çeviremezsin bulutları. Yoldan Gideceği varsa çeviremezsin. İran'a Yoldan gider çeviremezsin. diyorsunuz yani. Evet. Ama evet, gidecek varsa gider. Bir de şunu herkes artık anlasın. Bakın ben yıllardan beri söylüyorum. İklim değişiyor arkadaşlar. Bunu herkes lütfen kafasına iyice kazısın. İklim değişiyor ve yani bugünümüzün iklimi geçmişten farklı olacak. O yüzden de bir takım bölgeler, İran'ın başı bu açıdan dertte. Hatta başkentin yerini bile değiştirmeyi düşündüklerini duymuştuk bir aralar. Evet, evet, o kadar ciddi su problemleri var. İstanbul'un da su problemleri var. Onu da teslim edelim. Evet. Ondan sonra bütün büyük şehirlerin su problemleri var. Ama ve bunlar da iyileşmeyecek, daha kötüleşebilecek. Ve yıldan yıla değişkenlik olacak bir de ayrıca. Yani iklim değişkenliğine hesaba katmadan iklim değişiminden bahsedemeyiz. Yıldan yıla farklılıklar olacak ve bu farklılıklara kalkıp da böyle komplo teorileri içerisine sıkıştırmaya çalışmak durumu anlamamaktır. Doğayı anlamamaktır, doğayı kabullenmemektir ve doğaya verdiğimiz hasarı kabullenmemek demektir. Peki milyonlarca insanın kronik bir problemi var, o da alerjiler. Bir de tabii son dönemlerde bunun üstüne sadece tıp kitaplarında kaldı zannettiğimiz bazı hastalıklar da eklendi. Madem öyle gelin soralım. Unutulan hastalıklar neden geri döndü? Baharın gelişi doğa için uyanış, ancak milyonlarca insan için bir sağlık krizi anlamına geliyor. Son 30 yılda bahar alerjisi görülme oranları dünyada tam %100 arttı. Artan karbondioksit seviyeleri bitkilerin %20 daha fazla polen üretmesine yol açarken ısınan hava polen mevsimini tam 20 gün uzattı. Üstelik şehirlerdeki hava kirliliği polenlerin alerjik etkisini tam 27 kat arttırarak bağışıklık sistemimizi şaşırtıyor. Bilimsel projeksiyonlar 2050 yılında her 2 kişiden birinin bu krizle yüzleşeceğini öngörüyor. Soru ise şu: her bahar şiddeti artan bu alerji atağı aslında vücudumuzun değişen dünyaya karşı verdiği gizli bir hayatta kalma şifresi mi? Profesör Doktor Hacer Kuzuokur geldi. Hoş geldiniz, göğüs hastalıkları uzmanı. Alerjilerden başlayalım mı önce? Başlayalım. Onların da çünkü şaha kalktığı bir dönem. Bazıları Evet. için gerçekten tam bir çile anlamına geliyor bahar dönemi. Neden? Ne tetikliyor alerjileri? Şimdi alerji kişinin bağışıklık sisteminin aşırı yanıtıyla meydana gelen bir şey ve bağışıklık sistemimiz çok dinamik. Yani yaş, insan, çevre, maruziyetlerinizin süresi aslında epigenetik dediğimiz şey ve sahip olduğunuz viral hastalıklar, çevresel faktörler, hava kirliliği, iklim değişikliği gibi hepsinin sonucuyla olan bir şey. Yani şu anda işte bahardayız, işte polen, otlar, çimler, bir sürü ağaçlar, bunlar evet hepsi alerjen
yükü oluşturuyor insan vücudunda ama kimde oluşturuyor? Mesela hiç alerjisi olmayan bir kişide çevreyle birlikte kişinin maruziyetinin artıp bir anda tepki vermesiyle bir anda çıkabilir mesela. Hiç alerjen olmayan birisi, ya bende alerji başladı, ne oluyor bana, gözlerim kızardı, burnum akıyor, nefesim daralıyor diye bize gelebilir. Ya da müzmin olan şikayetleri olan kişiler de yine tekrarlayabilir. O yüzden aslında çok şaşırtan bir şey alerji. Hepimizde her zaman olabilir. Gittikçe de çevre koşulları, iklim koşulları değiştikçe de oransal olarak biz çok arttığını görüyoruz bunun. Çevre ve iklim koşulları değiştikçe alerjiler artıyormuş. Nasıl bir çevre koşulu acaba, nasıl bir çevre alerjileri artırabilir? Vallahi bir kere her şeyden önce giderek daha büyük oranda, dünya popülasyonunun daha büyük orandaki bir kesimi şehirlerde yaşıyor. Ama şehirleri biz yeşil olsun istiyoruz, etrafta doğa olsun istiyoruz ve ağaçlandırıyoruz, bitkilendiriyoruz. Orada yapılan bir sürü hata var. Ben botanik uzmanı değilim, ormancı da değilim ama çok bariz yapılan bir sürü hatalar var ve bu bitkileri yani her bitki her yere dikilmemesi gereken bir şey. Bu çok önemli çünkü bazı bitkilerin, bir de şöyle düşünmek lazım. Bazı bitkilerin erkeği ve dişisi oluyor. Dişisini pek dikmek istemiyorlar çünkü oradan işte tohum çıkıyor, bir takım başka maddeler çıkıyor, başka şeyler çıkıyor falan, onlar etrafta pislik yaratıyor. Onu istemiyorlar. Onun yerine erkek bitkiler dikiliyor. O bitkinin de erkek bitkide ne yapar? Polen yayar. Ve polen. Polen daha fazla, oradan polen çıkıyor. Onun için yani ne tür ağaç dikeceğini, ne tür bitki dikeceğini, bunların polen üretme kapasiteleri nedir? Bir de şöyle bir şey var. Polen, iki türlü polen neden var etrafta? Üreme için var, bitkinin üremesi için var. Polen ya rüzgarla hareket eder. Zaten o rüzgarla bir yerden bir yere giden polen bizim başımızda dert. Bir kısmı da böceklerin oralarına buralarına yapışır. İşte erkek organdan dişi organa o şekilde taşınır. Şimdi o tip bitkiler okey, orada problem yok. Onların hem polenleri büyük oluyor hem daha yapışkan oluyor. Onlar etrafta gezinmiyor ama rüzgarla polenleşen bitkilerden olduğu zaman etrafta onlar ve onların erkekleri bol miktarda polen üretiyor. Peki diğer hastalıklar? Şimdi gördüğümüz diğer hastalıklar, yani kızamığı neden görüyoruz? Menenjiti neden görüyoruz? Şimdi kızamık, menenjit tabii ki daha önce de hep insanlık tarihinde olan hastalıklardı ama burada aslında pandemi dönemi çok şu andaki artışların en önemli sebeplerinden birisi oldu. Çünkü pandemide bir aşı boşluğu oldu. Yani bir aşı karşıtı insanlar bu hastalıkların sanki artık bittiğini, hatta aşılamanın zararlı olduğunu düşünen özellikle çocukluk yaş gruplarında aşılardan bir uzaklaşma oldu. Ve doğal olarak ne oldu? Bağışıklık sistemi bunu tanımadığı için kişiler bu virüslere karşı sıfır durumda oldular. Ve çok kalabalık ortamlarda yaşıyoruz. Dünya çok karışık. Bir de demografik yapılarımız değişti. Yani aşısız bir sürü insan da aşılı topluma geldiği için ne oldu? Bağışıklık sistemi tamamen farklılaştı. Ve bir tane bile hastada, bu salgın boyutunda değil şu an ama bulaş ve maruziyetle çok bulaştığı için biz bu vakaları tekrardan görmeye başladık. İşte aşı boşluğu, aşı karşıtlığı maalesef bunu tekrar günümüzde bizleri şaşırttı ve pek çok insanda, aşı yapılmayan kişilerde komplikasyon ve ölüm oranları çok ciddi hastalıklarla karşı karşıya bıraktı bizi. En büyük sebep aşı aslında. Aşılama çok önemli çünkü. O dönemdeki boşluk şu andaki toplumun hastalık yükünü artırıyor. Çünkü toplum bağışıklığı yok. Yani aşılamayı eksik bıraktığınız zaman bir de aşısız toplumu getirip o sirkülasyonu kalabalık toplumun içine soktuğunuz zaman ne oluyor? Hiçbir şekilde bağışıklık sistemi, toplum bağışıklığı olmamış oluyor. Yani o zaman hem aşı karşıtlığı Evet. hem de göç gibi sebeplerle aşısız kişilerin aşılılarla karışması gibi bir durum. Aynen. Yapımız bozuldu çünkü. Bizim önceden bir aşı şemamız vardı. İşte çocukluk ve her yaş grubunda bir immünizasyon şemamız vardı. Yani aldığımız göçleri dahil edemedik mi sisteme? Hepsini edemedik ve o bir boşluk oldu. Yani pandemi uzun bir süre aslında. Ama pandemiye geliyorsunuz yine değil mi? Pandemiye geliyoruz. Evet. Aşı boşluğu oldu, aşı karşıtları oldu, takip sisteminde sıkıntı oldu. İnsanlar
hakikaten aşıdan kopan gerçekten bir grup oldu. Yani bunu anlamak hakikaten çok zor. Ama bakın şimdi böyle sorunlarla karşımıza geliyor ve bu kızamık, menenjit şu anda vaka boyutlarında görüyoruz. Salgın henüz değil ancak salgın olma olasılığı çok yüksek ve çok korkutucu hastalıklar bunlar. O yüzden çok büyük bir toplum sorumluluğu aslında bunlara karşı aşılama. Peki burada menenjit İngiltere'de de görüldü Evet. bir süre önce. Türkiye'de de tekrar görülüyor ve bu aşıların kapsayıcılığını zorlayan yeni ve agresif bir tür olup olmadığını araştırıyormuş uzmanlar. Evet. Her zaman böyle bir ihtimal var mıdır? Yani öyle bir tür ki şu andaki menenjit aşılarının etkilemeyeceği bir tür gibi. Hep Tabii bu ki ihtimal yani var mıdır? tabii yani aşılamanın yapıldığı her hastalıkta bir suçların değişmesi gibi bir şey her zaman söz konusudur. Ancak aşılar genel olarak bir bağışıklık belleği, bir hafıza oluşturduğu için komplikasyonları daha aza indirir, komplikasyondan korur. Öyle bir artısı vardır. Yani aşı yaptırdığınız zaman bu hastalığı, bu menenjiti ya da işte kızamı olmayacak demek değil o. Aynı şey COVID için de söz konusuydu. Aşı olan kişi COVID virüsünü alabilir, COVID olabilir ama hafif geçirirsiniz. Aynı şey kızamık içinde, yani kızamık aşılı olan kişi kızamığı geçirir ama çok hafif bir viral enfeksiyon. Belki bir iki döküntüyle geçirebilirdi ama aşısız bunu karşıladığınızda vücut sıfır olduğu için, reset olduğu için tamamen çok daha büyük tepkilerle, daha büyük komplike durumlarla karşı karşıya verdiği için tehlikeli boyuta geldi. Bir de bulaştırıcılığı çok yüksek tabii bunların. Doğal olarak bir kişide sınırlı kalmıyor. Kalabalık toplum, okul çağı çocuklar, işte bakım evi, yaşlı evleri gibi kalabalık, havasız ortamlarda hastalıkların bulaşma hızı da çok artıyor. Şimdi ilk başta konuya başlarken alerjilerden ve polen ve bahar alerjisinden bahsettik. Şimdi o noktada doğayla olan bir mücadele ve yapacağı insanın çok fazla bir şey yok. Evet. Yani nereye gidebilir? Polensiz bir ortama kaçması lazım bu alerjinin tetiklenmemesi için. İşte sizin bazı yöntemlerle önerileriniz var Evet. bu konuda hastalık yaşayan kişilere. Bir de insanın kendi kendini sanki alerji hasta ettiği bazı durumlar mı olabiliyor? Yani şimdi baharla beraber bir temizlik furyası başlayacak ve burada evdeki her şeyin bir tekrar temizlenmesi, Çamaşır aşırı suyuyla, kimyasal çamaşır kullanımı. suyuyla. Oraya gelmeye çalışıyorum. Yani o da herhalde biz kendi kendimize yapıyoruz o Doğru. noktada. Şimdi maruziyet dedik ya ilk başta. Yani bir şeye ne kadar çok maruz kalırsanız zararı o kadar çok artar. Temizlik ürünleri de öyle. Yani bir şeyi temizlerken onun aşırı dozlarda koyduğunuzda size zarar vermeye başlar. Alerji yapar, işte solunum yollarınızı rahatsız eder, astımı tetikler veya astım yapar filan. Yine aynı şekilde ev içi ortam mesela hepimizin evet dışarısı çok kirli ama evin de temiz olması ve alerjen yükünün az olması çok önemli bir şey. Temizlediğimizde de mümkünse evlerde az eşya, işte ev might'ları dediğimiz onların daha kontrol edilebilir düzeyde olması, daha sık kuru temizlik süpürgelerle süpürülmesi, bazı şeylerin değiştirilmesi, sık sık havalandırılması gibi maruziyetinizi azaltırsanız alerjik reaksiyonlarınız daha az olur. Mesela sizde bir might alerjisi olmayabilir ama olduğunda bu ortamda kaldığınızda semptomlar çok belirgin olur. O yüzden her zaman biz şunu söylüyoruz, bir alerjenden korunmanın ilk yolu ondan uzak durmaktır. Mesela might'sa might'tan uzak önlem, işte hayvan alerjiniz varsa ondan uzak, tüy ya da işte polen alerjiniz varsa mümkün olduğu kadar uzak durmak ya da maruz kaldığınız zamanda işte gözlük, şapka, kıyafetlerinizi ona göre seçmek. İşte dışarıdan içeriye girdiğinizde hemen banyo yapmak, kıyafetlerinizi çıkarıp eve o şekilde girmemek gibi, onu eve taşımamak gibi çok basit ama çok etkili yöntemler var. Bunlarla tabii ki her şeyi çözemezsiniz. Medikasyon, ilaç dediğimiz kısımda da hakikaten semptomları gidermek için kullanılan ilaçlar var. Onlardan da hekim desteğiyle aslında bu süreci çok iyi yönetebiliriz.